Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının artık son haftasındayız ve bu özel akşamı masaya yatırmak için buradayız. Merhabalar. Gerçekten de özel bir akşam. Elimizde TRT Spor'un hazırladığı maç özetleri var. Bir de FlyScore'dan çektiğimiz gecenin tüm panoramasını gösteren canlı bir sonuç tablosu. Harika kaynaklar. Amacımız da aslında şu, bu kadar çok maçın oynandığı bir gecede sizin için sadece skorları değil, o skorların arkasındaki karakterleri, kırılma anlarını, Hikayeleri yani. aynen hikayeleri ve bir sonraki tura dair bize ne fısıldadıklarını ortaya çıkarmak. Yani kim kazandı, kim kaybettiğinin ötesine geçiyoruz. Ve bence işin en ilginç tarafı da bu. Çünkü son hafta maçları bir turnuvanın en dürüst anlarıdır. Hı hı. Bazı takımlar her şeyini ortaya koyar. Bazıları içinse bu maçlar o ana kadar biriktirdikleri tüm zaafların ortaya döküldüğü bir sahneye dönüşür. Önümüzdeki bu skor tablosu aslında bir nevi karakter analizi tablosu gibi. Harika bir başlangıç. O zaman en güçlü karakter testinden başlayalım. Yani imkansız görünen geri dönüşlerden. Gözüm direkt Aston Villa-Salzburg maçına takılıyor. Villa Park'ta durum bir ara yani hiç de iç açıcı değilmiş. Hiç içi açıcı değil demek bile çok hafif kalır. Düşünün ilk gol 33. dakikada Konate'den geliyor, bariz bir savunma hatası. Tamam. İkinci yarı başlıyor, 49. dakikada bu kez Yeho sahneye çıkıyor ve skor 2-0. Kendi evinizdesiniz, taraftarınızın önünde. Kritik bir maç. Çok kritik bir maç ve 50 dakikada olmadan iki farklı geriye düşüyorsunuz. O an tribündeki çoğu kişinin maç bitti dediğine eminim. Tam bir çöküş anı. Peki ne oldu da yani hikaye tamamen tersine döndü? Çünkü sonuç tablasında 3-2 Aston Villa galibiyeti yazıyor. Bu sadece bir momentum değişimi değil, daha fazlası olmalı. Kesinlikle. Bu sadece momentumla açıklanabilecek bir şey değil. Bu iki takımın DNA'sıyla ilgili bir durum. 65'te Morgan Rodgers'ın attığı ilk gol, o gol sadece skoru 2-1'e getiren bir gol değildi. O gol Aston Villa'nın bu sezonki karakterini sahaya yansıttı. Asla yenilgiyi kabul etmeyen, son ana kadar savaşan bir takım. Ve aynı gol Salzburg'un da aşil topuğunu ortaya çıkardı. Baskı altında psikolojik olarak kırılganlaşan bir yapı. Anladım. Yani bir golle sadece tabelayı değil, sahadaki psikolojik üstünlüğü de tamamen değiştirdiler. Tam olarak öyle. 76'da Mings'in kafa golüyle skoru 2-2'ye getirmesi, ilk goldeki hatasını telafi etmesinden çok daha fazlası. Bu, biz buradayız ve bu maçı bırakmayacağız mesajıydı. Evet. Salzburg ise o andan itibaren tamamen dağıldı. 87'de Givon'un attığı galibiyet golü artık kaçınılmaz bir sonuçtu. Bu maç bize şunu gösterdi, eleme turlarında Aston Villa son saniyeye kadar korkulması gereken bir rakip olacak. Salzburg ise öne geçtiği maçlarda bile fişi çekemeyen tehlikeli bir takım. Bu geri dönüş o kadar yıpratıcı ki insan o sırada başka maçların da oynandığını unutuyor. O gece buna yakın bir dramaya sahne olan başka bir mücadele var mıydı? Vardı. Hem de çok benzer bir senaryoyla. Lyon-PAOK maçı. Orada da Lyon 20. dakikada Yakumakis'in golüyle kendi evinde 1-0 yenik duruma düştü. Yine evinde. Evet, herkes yine bir sürpriz mi geliyor derken maçın seyrini değiştiren bambaşka bir olay yaşandı. Kırmızı kart, değil mi? PAOK'tan Costa Delias atılmış. Evet ama bu sadece 11'e 10 kalmaktan ibaret değildi. O kırmızı kart Lyon'un üzerindeki baskıyı tamamen kaldırdı. Artık kaybedecek bir şeyleri kalmamıştı ve PAOK 10 kişiyle kendi sahasına gömülmek zorunda kaldı. İşte o zaman Lyon'un yetenekli ayakları için alanlar açıldı. Hatta işin içinde daha da büyük bir drama var. Notlarıma bakıyorum. Penaltı anı. Lyon'dan Karabet penaltıyı direğe nişanlıyor. O an herhalde bütün stat fırsat teptik diye hayıflanmıştır. Tam bir sinir harbi. Ama futbolda adalet bazen görüp tecelli ediyor. Penaltıyı kaçıran Karabet maçın kahramanı oldu. 88. dakikada öyle bir gol attı ki takımını 3-2 öne geçirdi ve adeta kendini affettirdi. İnanılmaz. Sonrası çorap söküğü gibi geldi ve Lyon maçı 4-2 kazandı. Bir kırmızı kartın bir takımı nasıl serbest bırakabildiğini, kaçan bir penaltının bir oyuncuyu nasıl daha da hırslandırdığını gördük. Bu da bir karakter göstergesi. Anlıyorum. Yani bir yanda böyle gol düelloları, duygusal patlamalar yaşandı ama biliyorum ki
Gecenin bütün draması bol gollü maçlarda değildi. Bazen en büyük gerilim tek bir golün beklendiği o sessiz anlarda gizlidir. Çok doğru bir tespit. Hatta bazen 90 dakika boyunca süren o satranç oyununun sonunda yaşanan tek bir an bu geri dönüşlerden çok daha fazla akılda kalır. Lille-Freiburg maçı tam olarak böyle bir geceydi. Evet. Tam bir taktiksel kilitlenme. İki takım da hata yapmaktan o kadar korkuyordu ki neredeyse pozisyon bile olmadı. Peki bu kilidi ne açtı? Yine bir kırmızı kart mı? Aynen öyle. 74. dakikada Freiburg'dan Egeste'nin atılmasıyla maçın dengesi tamamen bozuldu. O ana kadar kontrollü oynayan Lille bir anda avını köşeye sıkıştırmış bir avcıya dönüştü. Freiburg ise 10 kişiyle son 15 dakikada sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. Ve o baskı, o yorgunluk hatayı getirdi. 90+1'de gelen o penaltı tüm bir gecenin, belki de tüm bir grup aşaması emeğinin tek bir vuruşa bağlı olduğu o an. Evet, Topun başında da Olivier Giroud gibi tecrübeli bir isim var. işte o an futbolun en acımasız anlarından biridir. 90 dakika boyunca kusursuz bir savunma yapıyorsunuz, namağlup unvanınızı korumak için savaşıyorsunuz ama son saniyede her şey bir düdüğe ve bir vuruşa bakıyor. Çok zor bir an. Giroud'un o penaltıyı atarkenki soğukkanlılığı, Lille'in neden bu seviyelerde tecrübeli bir takım olduğunu gösteriyor. Sabrettiler, rakibin hatasını beklediler ve an geldiğinde cezayı kestiler. Bu da farklı bir kazanma biçimi. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani pozisyon bulup da atamayanlar? Basel-Victoria-Pilsen maçı sanırım bu duruma iyi bir örnek. 1-0 Pilsen kazanmış. Bu haç az önce konuştuğumuz Lille maçının tam tersi bir hikaye anlatıyor. Lille sabırla tek bir anı bekledi, Basel ise maç boyunca ürettiği pozisyonlar buldu, hatta VAR'dan dönen bir golleri bile var ama sonuca gidemediler. Pilsen ise belki de tek ciddi hatanda 39'da Panos ile golü buldu ve maçı kazandı. Yani bu verimlilik meselesi. Bazen çok oynamak değil, doğru zamanda doğru vuruşu yapmak kazanıyor. Kesinlikle. Bu sonuç bize şunu söylüyor, eleme turlarında iki ayaklı bir eşleşmede Pilsen gibi takımlar en tehlikeli olanlardır. Size topu verirler, oynamanıza izin verirler ama deplasmanda bulacakları tek bir golle bütün turu çalabilirler. Doğru. Basel ise iyi oynadı ama kaybetti tesellisinden öteye geçemez. Bu seviyede bitiricilik her şey demek. Şimdi de rotayı temsilcimiz Fenerbahçe'ye çevirelim. Romanya'dan FCS Vidşuru deplasmanından 1-1'lik bir beraberlikle dönüldü. Evet. Biliyorsunuz. Maçın yıldızı kesinlikle kaleci Ederson. Bu bir klişe değil, yani somut bir gerçek. Eğer o kalede olmasaydı, Fenerbahçe'nin o deplasmandan puanla dönme ihtimali neredeyse yoktu. Politik, Olaru, Tiam, Mikulescu gibi rakibin en etkili silahlarının karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda yaptığı kurtarışlar, bunlar sadece birer refleks değil, takımına "ben buradayım, yıkılmayacağız" mesajıydı. Yani bir kalecinin performansı tüm takımın direncini nasıl etkileyebiliyor? Fenerbahçe'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen bir golü de var ama gecenin sonunda bir puan alınmış. Bu bir puanın değeri neydi sence o gece? Bu bir puan, bir kalecinin tek başına bir maçı nasıl tutabileceğinin dersi niteliğindeydi. Fenerbahçe'nin hücumda tıkandığı anlarda bile Ederson skoru oyunda tutarak takımına en azından kaybetmeme lüksünü sağladı. Anladım. Bu beraberlik aslında gecenin genel ruhuna da çok uygun. Bazen kazanamıyorsan kaybetmemek de bir sanattır. Özellikle son haftalarda. Panathinaikos Roma maçında da bunun başka bir örneğini gördük. Evet, o maç çok daha dramatik. Roma daha 15. dakikada Mancini'nin atılmasıyla 10 kişi kalıyor. Üstüne bir de gol yiyip 1-0 geriye düşüyorlar. Yani her şey aleyhlerine. Aynen öyle. Maçın o anında Roma için bu gece bitti demek çok kolaydı. Ama pes etmediler. 10 kişiyle deplasmanda gerideyken bile oyun disiplininden kopmadılar. Müthiş bir direnç. Ve 80. dakikada Zolkowski ile o beraberlik golünü bulmayı başardılar. Bu galibiyetten bile daha değerli bir puan olabilir. Çünkü bu tür maçlar bir takımın karakterini ve soyunma odasındaki birlikteliği çelikleştirir. Eleme turlarına girerken bu mental güç en az taktiksel hazırlık kadar önemlidir. Peki, bu bıçak sırtı mücadelelerden bir de gecenin tamamen tek taraflı geçen maçlarına bakalım. Skor tablosunda gözüme çarpan bir sonuç var. Nottingham Forest 4,
Ferencvaros 0. Evet. Üstelik Ferencvaros o ana kadar grubunda namağlupmuş. Bu nasıl oldu? İşte bu gecenin en ilginç psikolojik çöküş hikayelerinden biri. Bazen bir takımın gardı, beklemediği tek bir darbeyle tamamen düşebilir. Maçın daha başında Ferencvaroslu Ötveş'in kendi kalesine attığı o talihsiz gol sadece skoru 1-0 yapmadı, Macar ekibinin bütün özgüvenini, bütün oyun planını yerle bir etti. Bir kendi kalesine gol bir takımı bu kadar dağıtabilir mi? Dağıtabilir. Çünkü bu kontrol dışı bir olay. Rakibin baskısıyla değil, kendi hatanızla geriye düşüyorsunuz. Bu durum özellikle namağlup ilerleyen bir takımda acaba bugün o gün mü şüphesini doğurur. Hı hı. Nottingham Forest da bu şüpheyi çok iyi kokladı ve üzerine gitti. Igor Jesus'un attığı 2 golle fark açıldı. Ferencvaros'un 2 topunun direkten dönmesi de şanssızlık gibi görünebilir ama aslında o anlarda bile maçın kontrolü tamamen Forest'taydı. Anlıyorum. Yani bir takımın savunma olarak nasıl paramparça olabileceğini gördük. Bu temayı destekleyen başka bir maç var mıydı o gece? Savunma hatalarının bedelinin ağır ödendiği. Olmaz mı? Porto Rangers maçı tam olarak bu konunun dersi gibiydi. Skor 3-1 Porto lehine ama maça golle başlayan taraf Rangers. Evet, 6. dakikada öne geçmişler. Aynen daha 6. dakikada Gassema ile öne geçiyorlar. Her şey lehlerine başlıyor. Ama maçı farklı kaybediyorlar. Neden? Çünkü maçı kendi elleriyle Porto'ya hediye ettiler. Bu seviyede affedilmeyecek amatörce hatalar yaptılar. Porto'nun ilk golünü düşünün, Rangers savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top bir anda rakip forvete mükemmel bir asiste dönüşüyor. İnanılmaz. İkinci golde yine bir anlaşmazlık, bir pozisyon alma hatası, üstüne bir de kendi kalelerine gol atıyorlar. Porto iyi bir takım ama o gece kazanmak için ekstra bir şey yapmalarına gerek kalmadı. Sadece Rangers'ın yaptığı hataları toplayıp ağlara gönderdiler. Bu Avrupa sahnesinde konsantrasyonun bir an bile kaybolmaması gerektiğinin en net kanıtıydı. Anlaşıldı. Şimdi de gelelim gecenin belki de en eğlenceli anlarına. Hani taktiklerin, planların bir kenara bırakıldığı, sadece kim daha fazla atacak oyununa dönen maçlara? Stuttgart Young Boys maçı. Skora bakılırsa tam da böyle bir şeye benziyor. 3-2 bitmiş. Eğlenceli kelimesi bu maçı anlatmaya yetmez. Bu adeta bir futbol kaosu, bir resital. Düşünün, Stuttgart maça bir kasırga gibi başlıyor. 6. dakikada Deniz, 8. dakikada Demirovic. Skor bir anda 2-0 oluyor ve siz daha koltuğunuza yerleşememişsiniz. Maç bitti diyorsun yani. Herkes, Stuttgart bu maçı farklı kazanır diyor. Ama dememişler. Young Boys geri dönmüş. Ne geri dönüş ama. Önce Girovic farkı 1'e indiriyor, Sonra öyle bir an yaşanıyor ki özetlerde bile altı çizilmiş. Savunma oyuncusu Lauper ceza sahası dışından topun gelişine akıl almaz bir vole vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. vay canına. Metinde futbol sahalarının en güzel gollerinden biri diye tarif ediliyor. O gol sadece skoru 2-2'ye getirmekle kalmadı, stadyumdaki bütün atmosferi ateşe verdi. Dur bir dakika. Bir savunma oyuncusunun attığı golden bahsediyoruz değil mi? Bu inanılmaz. O andan sonra maç nasıl bir hal aldı? O andan sonra maç bir futbol maçından çıktı, bir basketbol maçına döndü. Taktik falan kalmadı. Top bir o kaledeydi, bir bu kalede. Açık futbol. İki takım da beraberliğe razı değildi. İkisi de kazanmak için her türlü riski alıyordu. Savunmalar tamamen unutulmuştu. İşte bu son hafta maçlarının güzelliğidir. Bazı takımlar için kaybedecek bir şey kalmaz ve geriye sadece futbolun saf keyfi kalır. Ve bu keyifli kaosun son sözünü 88. dakikada Chema Andres söylemiş, Stuttgart'a 3-2'lik galibiyeti getirmiş. Gerçekten de futbolu neden bu kadar sevdiğimizi hatırlatan bir 90 dakika gibi duruyor. Kesinlikle. Zaten skorboarda bakınca Lyon'un 4-2'lik, Celtic'in 4-2'lik galibiyetlerini de görüyoruz. Anlaşılan son hafta gol yağmuruyla geçmiş. Bu çok doğal. Çünkü kaybedecek bir şeyi kalmayan takımlar zincirlerini kırar. Bu da bize daha açık, daha cesur ve dolayısıyla daha gollü maçlar izletir. Stuttgart Young Boys maçı da bu felsefenin o geceki zirve noktasıydı. Peki tüm bu maçlardan, bu skorlardan, karakter testlerinden ve taktik savaşlarından sonra sizin için geriye ne kalıyor? Bu yoğun geceyi özetleyecek olsak ana fikir ne olurdu? Ana fikir şu. Bir yanda yenilgiyi asla kabul etmeyen takımların yazdığı ilham verici geri dönüş hikayeleri vardı.
Diğer yandaysa tek bir anın, tek bir penaltının ya da tek bir hatanın kaderi belirlediği, sinirlerin konuştuğu bıçak sırtı mücadeleler. Kalecilerin devleştiği, savunmaların çöktüğü ve futbolun saf eğlenceye dönüştüğü o gol düellolarını da unutmamak gerek. Kesinlikle. Aslında bu tek bir maç günü bir futbol sezonunun minyatür bir kopyası gibiydi. İçinde drama vardı, hayal kırıklığı vardı, taktiksel deha ve affedilmez hatalar vardı. Futbola dair ne varsa o gece sahadaydı. O zaman bu keyifli analizi üzerinde düşünmeniz için size bir soru bırakarak bitirelim. Bu sonuçlarla lig aşaması sona erdi ve artık ölüm kalım maçları olan eleme turlarına geçiyoruz. Peki sizce bu yeni aşamada hangisi daha tehlikeli bir rakip olur? Aston Villa gibi 2-0'dan geri dönerek müthiş bir mental ivme ve yenilmezlik aurası yakalayan bir takım mı? Yoksa Lille gibi 90 dakika boyunca sabredip buz gibi bir soğukkanlılıkla son saniye penaltısıyla sonuca giden bir takım mı? Yani bundan sonraki yolda coşkulu bir momentum mu daha değerlidir yoksa baskı altında sakin kalabilme sanatı mı?